Virüslere bağlı oluşan grip gibi bazı üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları daha çok akciğerlere verdikleri zararlarla biliniyorlar. Ancak dikkat! Grip aynı zamanda kalp ve damarları da vurabiliyor. Öyle ki 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada 8 yıl boyunca gözlemlenen 80 bin hastanın %12'sinde griple birlikte kalp krizi ile miyokardit gibi kardiyak komplikasyonlar görüldü. 2018'de gerçekleştirilen başka bir çalışmada grip teşhisi sonrasında bir hafta içinde kalp krizinde 6 kat artış olduğunu gösterdi. Ateşehir Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Metin Gürsürer, kalp hastalarının grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirterek şu önemli uyarılarda bulundu. Viral bir enfeksiyona yakalandıktan sonra uygulanan tedaviler ortaya çıkan semptomları gidermeye yönelik oluyor. Yani kullanılan ilaçlar virüslere karşı etki sağlamıyor. Dolayısıyla virüsten korunmak için gerekli önlemlerin alınması özellikle kalp hastaları için son derece önemli. Virüslere karşı mücadelede en önemli 3 kuralsa aşı olmak, maske kullanmak ve elleri sık sık yıkamaktır. Alınan önlemlere rağmen grip ya da benzeri hastalıkların belirtileri oluşursa komplikasyonları önlemek için zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir. Viral enfeksiyonların kalp krizi ve inme gibi kalp damar hastalıklarını nasıl tetiklediğine ilişkin farklı teoriler mevcut. Grip enfeksiyonunun vücutta oluşturduğu iltihabi durumun damar iç duvarını döşeyen örtüyü bozduğu ve bu örtünün yırtılması sonucu oluşan pıhtının damarı tıkadığı düşünülüyor. Diğer bir düşünceye göre de grip virüsüne karşı vücudun bağışıklık sisteminin çıkardığı koruyucu maddeler damar iç duvarına zarar veriyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Metin Gürsürer, basit görünen grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının hangi türü olursa olsun vücutta iltihabi reaksiyonun artmasına yol açabileceğine dikkat çekerek şunları kaydetti. Bilinen kalp hastalığı olan kişilerde griple artan vücuttaki iltihabi durum kalp damarlarında da belirgin hale gelebiliyor ve kalp krizini tetikleyebiliyor. Kalp krizi ve inme riskini artırması dışında viral enfeksiyonların bir diğer etkisi de kalp kasında inflamasyona yol açabilmesidir. Akut miyokardit olarak adlandırdığımız bu durum sadece ileri yaştaki hastalarda değil, genç hastalarda da görülebiliyor. Tedavi edilmeyen miyokardit de kalp kasında kalıcı problemlere yol açabiliyor. Peki virüslere karşı 10 etkili önlem nedir? Grip aşınızı mutlaka yaptırın. Virüslere karşı korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek için almanız gereken en önemli önlemlerden biri grip aşısı yaptırmak. Profesör Doktor Metin Gürsürer, grip aşılarının hastalığın şiddetinin azalmasına yardımcı olduklarını belirterek, grip aşısının etkisini gösterebilmesi için 2-3 haftalık bir süreye ihtiyaç oluyor. Bu dönem içinde virüsle karşılaşıldığında antikor yanıtı oluşmadığı için hastalık gelişebiliyor. Dolayısıyla aşının salgınların başlamadığı sonbahar dönemlerinin başlarında yapılması önem taşıyor, diyor. Günde 10.000 adım atın. Hareketsizlik kan dolaşımında ve enerji metabolizmasında sorun oluştururken obezite ve kabızlığa da neden olarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Sağlıklı bir vücut için her gün 10.000 adım atmayı alışkanlık edinin. Rengarenk beslenin. Yetersiz ve dengesiz beslenmek bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonun gelişme riskini artırıyor. Bağışıklığınızın güçlü kalması için özellikle mevsiminde olan taze meyve ve sebzeyi ihmal etmeyin. Ayrıca tek taraflı diyetlerden sakının. Gıdaları doğal olarak ve dengeli bir şekilde tüketin. Kalabalık ortamlardan kaçının. Virüsler kalabalık ve kapalı ortamlarda havada asılı kaldıkları için çok kolay bulaşabiliyorlar. Bu nedenle hastalık kapabileceğiniz bu tür ortamlardan uzak durun. Hastaysanız kendinizi mutlaka izole edin. Kapalı mekanlarda kalmak zorundaysanız ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde maske kullanmayı ihmal etmeyin.
İlaçlarınızı düzenli kullanın. Kronik bir hastalığınız varsa ya da kalp hastasıysanız doktor kontrollerinizi aksatmayın ve ilaçlarınızı düzenli kullanın. Zira kalbe veya diğer organlara ait hastalığın kontrol altında tutulmasıyla dışarıdan gelecek olumsuz etkileri daha kolay atlatmak mümkün oluyor. Gelişigüzel ilaç almayın. Soğuk algınlığı ilaçları kullandığınız diğer ilaçlarla etkileşime girebiliyor. Bunun sonucunda kan basıncında yükselme ve uygunsuz antibiyotik kullanımında yetersiz ve gereksiz tedavi gibi sorunlar gelişebiliyor. Doktorunuza danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayın. Dinlenmeyi ihmal etmeyin. Yoğun iş stresi ve aşırı yorgunluk vücut direncini düşüren etmenleri oluşturuyor. Dolayısıyla gün içinde kendinize dinlenme molaları vermeyi alışkanlık edinin. Vücut direncinin yeterli olabilmesi için en az 7-8 saat kaliteli uyumayı da ihmal etmeyin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerimiz gün boyunca yaptığımız çeşitli aktiviteler sonucunda gözle göremediğimiz virüs, bakteri ve parazit ile temas ediyor. Profesör Doktor Metin Gürsürer, ellerinizi sık sık yıkamanız almanız gereken en önemli önlemlerden biridir. Ellerinizi en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkamaya özen gösterin. Su ve sabun olmayan yerlerde de alkol bazlı antibakteriyel temizleyici veya ıslak mendillerden faydalanabilirsiniz diyor. Saat başı 5 dakika havalandırın. Bulunulan ortamın havasız olması, solunum yoluyla ilgili hastalığı olan kişilerin konuşma, öksürük ve hapşırık yoluyla enfeksiyon bulaştırma riskini artırıyor. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamı her saat 5 dakika gibi bir süre düzenli olarak havalandırmanız büyük önem taşıyor. Bol bol su için. Soğuk havalarda ısıtıcı cihazların da etkisiyle odaların havası daha kuru oluyor. Bu durumda solunum yollarının kurumasına ve kolayca tahriş olmalarına yol açabiliyor. Bunun sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonlarının gelişme riski artıyor. Dolayısıyla gün içinde 2 ila 2,5 litre sıvıyı gün içine yayarak tüketmeyi ihmal etmeyin.